Selam arkadaşlar, Lezzet Nest YouTube kanalıma hoş geldiniz. Malum bu yılbaşı hepimiz evlerdeyiz. Şöyle renkli bir sofra kurup ailemizle birlikte sağlık, huzur, mutluluk içerisinde yeni yıla merhaba diyelim inşallah. O yüzden bu videomda sizlere masanızı renklendirecek birbirinden güzel 5 tane meze tarifi veriyorum. Bunlar sırasıyla muhammara, girit ezmesi, herse, cevizli kabak ve avantgard kereviz. Muhammarayı yapmaya 5 tane yağ biberini közleyerek başlıyorum. Ocağın üzerine bir közmatik yerleştirdim ve çevirerek hepsini hızlı bir şekilde közleyeceğim. Biberlerin her tarafları közlendikten sonra şöyle çukur bir kabın içerisine alıyorum biberleri. Üzerine hemen bir streç filmle kapatıp veya bir poşete de geçirebilirsiniz. Bu şekilde biraz bekletiyorum ki kabuklarını soyması kolay olsun. Bir 15 dakika sonra kabuklarını soyup tohumlarını ayıklayıp hazır hale getireceğim. Közlediğim biberlerin kabuklarını soydum, tohumlarını ayıkladım. Bu şekilde hazır hale getirdim. Diğer malzemelerim 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 avuç dolusu ceviz içi, 1 tatlı kaşığı biber salçası, acı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 3 diş sarımsak, 1 dilim bayat ekmek için. Ben bu tarz tariflerde paket içerisinde satılan sandviç ekmeklerini kullanıyorum. Çok iyi sonuç alıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta köfte için bile bunu kullanıyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiber kullanacağım. Bundan sonrası çok kolay. Sahneye hemen rondomu çıkarıyorum. İçerisine ilk olarak közlenmiş yağ biberlerini aktaracağım. Şöyle bir ikiye kesiyorum. Cevizleri, salçaları, sarımsakları, baharatları ve son olarak zeytinyağını gezdirip ekmeği unuttuk. Ekmeği tabii ki parçalayarak ekliyoruz. Rondonun kapağını kapatıp hepsi iyice ezilene kadar çekiyorum. İşte bu kadar kolay muhammara hazır. Servis vaktine kadar böyle üzerini kapatıyorum ve buzdolabında beklemeye alıyorum. Sıradaki tarifim ise girit ezmesi. Girit ezmesinin temel malzemesi peynir. Şefin tavsiyesi ezine peyniri. Eğer peyniriniz çok sertse biraz suda bekletebilirsiniz. Daha sonra rendeleyebilirsiniz. Ama bu rendelenebilecek bir yumuşaklıkta. Şimdi ben bunu direkt rendeleyeceğim. 500 gram bu arada. Diğer malzemeleri 1 çay bardağı zeytinyağı, şöyle 1 tutam kıyılmış dereotu, 3 diş ezilmiş sarımsak, yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi, yine yarım çay bardağı çekilmiş Antep fıstığı, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı pul biber. İlk iş olarak peyniri derin bir kase içerisine rendeliyorum. Adından da anlaşılacağı üzere rendelenmiş peynirin üzerine diğer malzemeleri ekleyip bir güzel ezeceğim. Evet, girit ezmesi de hazır. Servis sırasında ufak bir dokunuşu olacak. Yine servis vaktine kadar üzerini kapatıp buzdolabında dinlenmeye alıyorum. Sıra geliyor herseye. Herse için 4 tane patlıcanı gelişigüzel rastgele delikler açarak yine közmatik üzerinde közlüyorum. Sadece patlıcan közlemeyeceğim bu sefer. Diğer malzemeleri de közleyerek kullanıyorum hersede. Ocağı yüksek ateşe açıyorum ve 4 patlıcanı güzel bir şekilde közlüyorum. Közlenen patlıcanları yine köz biberlerde olduğu gibi, yağ biberlerinde olduğu gibi çukur bir kap içerisine alıyorum.
Üzerlerini yine böyle streçle kapatıp kolay soyulması için yumuşamasını sağlıyorum. Ve herse için gerekli olan diğer malzemeler, biber ve domatesi de aynı şekilde közlüyorum. Tüm sebzelerimi közledikten sonra streçle kapattığım çukur bir kasenin içerisinde 15 dakika beklettim. Rahatça kabuklarını soydum, biberlerin tohumlarını ayıkladım, patlıcanların saplarını kestim, domateslerin de kabuklarını soyup saplarını çıkarttım ve hazır hale getirdim. Herse için diğer malzemeleri saymak istiyorum. 9-10 dal maydanozu kıydım. Yarım limon suyuna ihtiyacım olacak. 2-3 diş sarımsağı tuzla ezdim. Salatanın tuzunu burada vermiş oluyorum. Ekstra tuz eklemiyorum. 1 tatlı kaşığı da sirke var burada. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı kullanacağım. Gerekirse servis sırasında üzerine yine zeytinyağı gezdirebiliriz. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Ama bu sefer bir ezme yapmıyoruz. Herse salatası yapıyoruz. O yüzden böyle sebzelerin canını çıkartmayacağım. İri iri ağza gelir şekilde doğramam gerekiyor. Vakit kaybetmeden doğrama işlemine geçiyorum. Üç domates gözüme fazla geldi. Sadece bir tanesi yeterli olacak sanırım. Daha fazla sulandırmak istemiyorum salatayı. Daha önce doğradığım maydanozları da ilave ediyorum. Şimdi gelelim sosuna. Yarım limonu sıkıyorum. Üzerindeki aparatı çıkartıp sirkeli tuzlu sarımsağı ekliyorum. Zeytinyağını da ekleyip üzerine bir kapakla kapatıyorum ve karıştırarak sosu hazırlıyorum. Sos da hazır. Üzerine böyle bir gezdiriyorum. Sonra hepsini bir karıştırıyorum. Çok fazla hırpalamadan karıştırmaya dikkat edin. Sebzeler ezilmesin. Dediğim gibi bu bir ezme değil, salata. Herse de hazır arkadaşlar. Yine servis sırasına kadar onun da bu şekilde ağzını kapatıyorum. Ve buzdolabında beklemeye alıyorum. Sıra geliyor yoğurtlu mezelerimize. İlk olarak cevizli kabak yapacağım. Bunun için 3 tane kabak kullanıyorum. Kabakların kabuklarını soymuyorum. Sadece şu uç kısımlarını kesip rendeleyeceğim. Ve daha sonrasında haşlayacağım. O yüzden tencerenin içerisine direkt olarak rendeliyorum. Rendeleme işini pek sevmiyorum biliyorsunuz ama kabak biraz yumuşak, çok yormayacaktır. Kabakları tencereye rendeledikten sonra üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum orta ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra çok fazla değil, sadece 5 dakika haşlayıp hemen süzeceğim kabakları. 5 dakikadır kaynayan rende kabakların altını kapatıyorum. Ocaktan alıyorum ve dikkatli bir şekilde süzüyorum. Bu altındaki suyu ziyan etmiyorum. Onu bir kenara ayırıp soğuttuktan sonra çiçeklerimi suluyorum. Şimdi burada çukur kasenin içerisinde kabakların tamamen suyunu süzmesini beklemem gerekiyor. Tabi bu arada kabakların soğuması da gerekiyor. Ara ara şu şekilde bastırarak suyunun tamamen süzülmesini sağlayın.
Kabak artık iyice suyunu süzdü ve yeteri kadar soğudu. Hemen yoğurdunu hazırlayabilirim artık. Sebzelerin büyüklüğüyle kullanacağınız yoğurt oranı farklılaşabilir. O yüzden ölçü vermiyorum burada. Yani siz göz kararı ayarlayın. İçerisine 2 diş sarımsak, ezdiğim sarımsağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzunu yine bu aşamada ayarlayın. Tadına bakarak. Çok az tuz ekliyorum. Sarımsakta da tuz vardı çünkü. Şimdi ceviz bunun neresinde diyeceksiniz? O son aşama yine, son dokunuş. Durdukça biraz daha da kıvam alacak. Bu karışım da hazır. Bu şekilde üzerini sütle eşledikten sonra servis sırasına kadar buzdolabında bekletiyorum. Cevizli kabağın cevizlerini kızgın bir tavanın içerisine iri iri doğradığım cevizleri atarak hazırlayacağım. Buradaki amacım cevizin yağını çıkartmak. Bunu fırında da yapabilirsiniz, direkt fırınlayabilirsiniz ama malzeme çok az olduğu için benim tavada çevirmem yeterli olacak. Şu cevizlerin yağı çıkana kadar çeviriyorum. Bu kadar kavrulması yeterli. Ocağın altını kapatıyorum ve servis aşamasına geçiyorum. Sıradaki tarifimiz avantgard kereviz salatası. Yine bir yoğurtlu meze. Bunun için gerekli sebzelerim 1 tane kereviz, 1 tane ayva ve 1 tane havuç. Bu sebzeleri şimdi önce soyacağım, daha sonra hızlı bir şekilde rendeleyeceğim. Hızlı şekilde diyorum çünkü üçü de çok çabuk kararan sebzeler. O yüzden onun öncesinde karıştıracağım süzme yoğurdu hazırlamam gerekiyor. Çukur bir kasenin içerisine şöyle 2, 3, 4-5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu aldım. 2 diş tuzda ezdiğim sarımsağı da ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum ikisini. Yoğurdu ölçülü yapmıyorum. Çok az gelirse, sebzeler içerisine fazla gelirse ekstra tekrar süzme yoğurt ekleyebilirim. Yoğurt hazır. Sebzeleri soymaya başlıyorum. Önce havucu soyarak başlıyorum. Ben bu sefer rende işini makinede yapacağım için makinenin ağzına sığacak şekilde küçülttüm. Küçük küçük parçalara ayırdım. Siz normal rendeli yapacaksanız çekirdek kısımlarına dayanana kadar rendeleyebilirsiniz. Kerevizle başlıyorum. Tüm sebzeleri bir çırpıda rendeledim. Şimdi onları yoğurda karıştırma zamanı. Sebzeler kararmadan bir an önce bu ilk karıştırma işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi yoğurdu az geldi. Başta da tahmin etmiştim aslında. Şimdi hemen birazcık daha yoğurt hazırlayıp üzerine ekleyeceğim. Burada tuzuna da bakın, gerekirse tuz ilavesi yapın. Avantgard kereviz de şimdilik hazır. Şimdilik diyorum çünkü servis sırasında son dokunuşları var. Onları tamamladıktan sonra servis hazır olacak. Servis zamanına kadar avantgard kerevizi de buzdolabında bekletiyorum. Bütün mezeler bittiğine göre artık servise geçebilirim. İlk olarak muhammaranın servisiyle başlıyorum. Mutlaka üzerine nar ekşisi dökerek servis yapın. Lezzetine lezzet katın. Aynı şekilde Girit ezmesinin de üzerine nar ekşisi ve zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
Diğer mezeleri de damak ve göz zevkinize göre dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım tariflerimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerimde görüşmek ümidiyle esen kalın efendim.